Otelde Harun isminde başka biri var mı? Hayır. Peki başka 11 numaralı daireniz? Hayır. Öyleyse lütfen söyleyin. Burası Tarabya Oteli mi? Evet. Durun bakayım, ne yapmış bu çocuk? Hiç sorma abi, komşunun bahçesinden incir çaldı. Ne? İncir çalmış ha? Olur mu be, benim kardeşime hırsızlık yakışır mı? Olmaz, dayağı hak etmiş bu. Kimi bekliyorsunuz? Mihriban. Mihriban gelmedi, gelmeyecek. Gidin böyle söyleyin. Peki, söylerim efendim. O bir taklit ustası. Mimiklerini en iyi kullanan komedyenlerden birisi. Ve 200 civarında filme emek vermiş bir Yeşilçam emekçisi. Sinemamızda kıymeti bilinmeyen karakter oyuncularımız arasında en yeteneklilerinden birisi olan Cevat Kurtuluş'un hayat hikayesi sizlerle. Filmlerde aptal ama gururlu karakterleri o kadar iyi canlandırır ki mimiklerini kullanmadaki ustalığıyla seyircileri hem güldürüp hem de birden hüzünlendirebilmektedir. Ortadan ayrılmış ya da dümdüz öne taranmış saçları, aşağı doğru büzülmüş dudakları ve hiç eksik etmediği papyonu oyuncunun imzası gibi benimsenmiştir. Aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni filminde görmüştük onu son olarak. Rol bekleyen bir sinema emektarını canlandırır. Söylemek acı verici de olsa aslında kendisini oynamaktadır. Yüzü pek gülmez, yorgun görünür ve asık suratlıdır. Dev papyonlu o güleç halinden hiç eser yoktur. Hayırlı olsun Haşmet abi. Filme başlıyormuşuz. Evet. Avans alabilir miyiz acaba? Yok. Sanmıyorum. Biraz bekleyeceksiniz. Canın sağ olsun. 8 mm film kamerasıyla yüzünü örttüğü, kamufle ettiği bir görüntüsünde şöyle diyor usta oyuncu. İnanın yolda yürümek istemiyorum, rahatsız oluyorum. Neler demiyorlar ki? Aptala bakın, gerizekalı Cevat gibi sözler, küfredenler, hakaret edenler, tükürüp kaçanlar. Öyle sanıyorum ki şöhretin bedelini benim kadar çeken yoktur. Uzun bir zamandan sonra bir televizyon projesinde kendisine rol teklif edilmesi üzerine çok sevinen ve kalbi bu sevince dayanamayarak duran bir adamın acıklı hikayesidir bu anlatılanlar. Cevat Kurtuluş 20 Haziran 1922 tarihinde Ankara'da dünyaya geldi. Babası eski Kuvayi Milliyeci kıdemli Yüzbaşı Necati Kurtuluş'tur. Cevat Kurtuluş, İzmir İnönü Lisesi'ni tamamladıktan sonra 1943 yılında Devlet Konservatuarı tiyatro bölümüne girer. Sesini beğendikleri için onu devlet tiyatrosu ve opera bölümüne alırlar. Opera korosunda bariton olarak söylemeye başlar. Burada birçok oyunda rol aldı. Özellikle öne çıktığı oyunlar içerisinde Genç Osman'da Deli Padişah 1. Mustafa'yı oynadı. Yanlış Yanlış Üstüne, Haydut, Kibarlık Budalası ve 3. Selim oyunlarında ve Yarasayla Satılmış Nişanlı operetlerinde rol aldı. Sanat hayatına daha öğrenciyken başlayan Cevat Kurtuluş, gazinolarda şov yapıyor, dönemin ünlü sanatçı ve o günün modası olan siyasileriyle tanınmış kişilerin taklitlerini yapıyordu. Gelemem ben, gidemem ben, her güzele gönül veremem ben. Aşk olsa sar koynuma, üşüdüm saramam ben. Kısa sürede başarılı bir taklitçi olmuştu. Hatta o dönem sahnede taklit kralı unvanını almıştı. 1947 yılında Ankara'dan İstanbul'a taşındı. Yine aynı sene ünlü dublaj yönetmeni Ferdi Tayfur'un yönetiminde Kerim'in Çilesi adlı filmle sinemaya ilk adımını attı. Kurtuluş filmlerde kısa ama etkili rollerde oynuyordu. Kimsenin cesaret edemediği aptal, salak tiplemelerinde seyirciyi kırıp geçiriyordu. Siz Harun Bey değil misiniz? Evet. Burası 11 numaralı daire değil mi? Evet. Eğer burası 11 numaralı daire ise, siz de Harun Bey'seniz, bu hanımın benim karım olması gerekir. Uzun yıllar gazino sahnelerinde, radyo ve televizyonda programlar yaptı. Sami Hazin Ses'le zengin köşk hayatının komik iç figürasyonu rollerinin altından başarıyla kalkan Cevat Kurtuluş, mimik ve jestleriyle devleştiği karakter oyunculuğunun hakkını ziyadesiyle vererek seyirciyle arasında çok özel bir bağ kurmuştur. Ne Fransızca konuşuyorum, ne Fransızca! Oh la la, oh la la! Oh la la, oh la la! Ama yıllar içerisinde bu roller o kadar çok tekrarlandı ki Yeşilçam'ın bu kıymetli oyuncusu da meslektaşı Erol Taş'ın talihsiz kaderini yaşamaya başladı. Erol Taş nasıl ki sürekli kötü adam oynadığı için saldırıya uğrayıp dayak yiyorsa, Cevat Kurtuluş da sürekli oynadığı adam rollerinden dolayı sözlü, hatta bazen fiziksel boyutlara varan saldırılara maruz kalıyordu. Laf atanlar, tükürenler, hadi bizi güldür diye peşinden koşup ceketini çekiştirenler oluyordu.
İlerleyen yıllarda yaptığı bir röportajda bunları dile getirecek ve bu durumdan kaynaklanan rahatsızlığını anlatacaktır. Cevat Kurtuluş 1959 yılında kendisi gibi tiyatro ve sinema oyuncusu olan Meral Kurtuluş'la evlendi. Medya sanatçısı ve görsel araştırmacı Ege Berensel'in tiyatro ve sinema oyuncusu Cevat Kurtuluş'un 8 mm film evrakından yola çıkarak hazırladığı sergi, Yeşilçam sinemasının bugüne kadar hiç görülmemiş kameranın gizlediği imgesel uzamını, alan dışını ve emek mekanını inceliyor. Cevat Kurtuluş'un 8 mm ev filmleri, bizatihi çektiği tatiller, geziler, bayramlar, ev hayatı, kedilere ve hayvanlara olan sevgisi, gündelik hayat sahneleri, İstanbul sokakları, Yeşilçam sokağında iş bekleyen figüranlar, bir futbol takımının şampiyonluk kutlaması, onlarca Yeşilçam filminin kamera arkası, provaları, tekrar çekimleri ve bu filmlerin sarsak devinen bir 8 mm kamerayla yeniden çekilen görüntüleri, Behice Vuran'ın konuşma yaptığı bir Türkiye İşçi Partisi mitingi, kendi oyunculuğunu ve mimiklerini geliştirmek için 8 mm kamerasıyla yaptığı kayıtlar ve baştan sona kendi ürettiği, montajladığı, figüran arkadaşlarını oynattığı bir kısa filmden oluşuyordu. Cevat Kurtuluş'un 8 mm filmleri olan tutkusu, yanından ayırmadığı 8 mm film kamerasıyla yüzünü örttüğü, kamufle ettiği bir ana götürüyor bizi. İnanın yolda yürümek istemiyorum. Bu 8 mm kameranın arkasına sığınır oldum. Kameram hem yüzümü örtüyor hem de bakışları yönlendiriyordu. O yüzden 8 mm kameramdan ayrılmaz oldum diyecekti. Bu 8 mm film sevgisi kendi oyunculuğunu geliştirmek için sessiz sinema dönemine ait biriktirdiği 8 mm bürleks filmleri ve kendi çekip montajladığı bu büyük 8 mm film varlığını ortaya çıkarıyor. Son yıllarda televizyonun yaygınlaşmasıyla birlikte daha çok TV reklamlarında yer almayı tercih etti usta oyuncu. 1977 yılında Öztürk Serengil'in sunduğu Gülünüz Güldürünüz programında görev yaptı. Acaba cebinizde bir 50 bin liralık var mı acaba? 50 binin lafı mı olur? Buyurun. Teşekkür ederim. Sağ olun. Affedersiniz. Siz de lütfen saatinizi verir misiniz? Çünkü refle yapıyor da. Evet. Çok güzel. Teşekkürler. 1991 yılında TRT1'de yayınlanan, yönetmenliğini Sırrı Gültekin'in yaptığı, senaryosunu Sadık Şendil'in yazdığı Bir Ömrün Bedeli adlı dizide Münir Özkul, Erol Günaydın, Ayla Algan ve Suna Selen'le beraber rol aldı. Kurtuluş şöyle diyor: "Bugüne kadar sayısını kendimin bile bilmediği birçok filmde yer aldım. Eşimi de yine Yeşilçam'da buldum. Benim gibi oyuncu olan Meral Hanım'la 16 Ocak 1959 tarihinde evlendim. Sinemayı çok seviyorum ama TV'nin etkinliği, seyirci kitlesinin çokluğu açısından reklam filmlerinin komiği olmayı tercih ettim. Çevirdiğim reklamlarda başarılı olduğuma inanıyorum. Bazen yolda yürürken sempati gösteren kişiler görüyorum artık. Bu da beni mutlu ediyor. Bunca yıl sonunda beni en çok heyecanlandıran rol, Devlet Tiyatrosu'nda oynadığım Genç Osman oyunundaki Deli Padişah Sultan 1. Mustafa rolüdür." Röportajında böyle diyordu usta sanatçı, lakin en büyük heyecanı o rol olmadı. Artık yaşlanmış, unutulmaya yüz tutmuştu. Tıpkı aşk filmlerinin unutulmaz yönetmeni filmindeki gibi. Bir gün bir telefon geldi. Mahallenin Muhtarları dizisinde oynaması teklif edildi usta sanatçıya. Telefon konuşması sonrası bu mutluluğu eşiyle paylaştığı sırada uzun yıllar sonra gelen ve onu fazlasıyla heyecanlandıran bu teklife kalbi dayanamadı maalesef. Kalp krizi geçirdi. Yeşilçam'ın unutulmaz klasik filmlerinin klasiği haline gelmiş bu oyuncu hayata gözlerini yumduğunda tarihler 6 Eylül 1992'yi gösteriyordu. 70 yaşında çok sevdiği eşine, sinemaya ve oyunculuk aşkına veda etti usta oyuncu. Kendisini saygı ve rahmetle anıyoruz. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diğer videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Sağlıkla kalın.